Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda da görmüş olduğunuz hırka çalışmasını anlatacağım sizlere. Farklı renklerle çalıştığımızda hem kız hem erkek bebekler için uyumlu bir model oldu. Hırkamızın büyüklüğü 1 yaş, hatta bebeğin kalıbına göre 2 yaşa da olabileceğini düşünüyorum. Santim olarak ölçüsünü de videonun sonunda tek tek verdim. Oradan bakıp inceledikten sonra hırkanızın yapımına başlayabilirsiniz. Hırkamız için 2 tane ip kullandık. 5 tane de düğmeye ihtiyacımız var. Yine hırkamızla kombinleyebileceğiniz farklı renkte iple de ayıcık figür çalışmasını yapıp tamamlayacağız. Hırkamıza yakadan başlayacağız. Yaka çalışmasını tamamladıktan sonra roba ayrımlarını yapacağız. Sonrasında haroşa örgülerle devam edip kolay bir şekilde hırkamızı örüp tamamlayacağız. Yine örmesi keyifli ve kolay bir çalışma olacak. Arkadan da görüntüsü hırkamızın bu şekilde. Kollarını dediğim gibi haroşa örgülerle tamamlayacağız. Bedenini de düz örgülerle yapıp tamamlayacağız. Hırkamızı hemen anlatmaya başlayalım isterseniz. Benimle beraber çalışacak arkadaşları şimdiden kolay gelsin. Örgümde kullanacağım ipimin markası Kartopu Baby One Anti-Peeling özellikle 250 metre uzunluğunda. Renk numarası ise 861, orta kalınlıkta bir bebek ipi. Kullanacağımız şiş numarası ise 3,5 numaralı şişle öreceğim ben. Sizlerin eli sıkıysa 4 numarada kullanabilirsiniz. 3,5 numaralı şişime tam 90 tane ilmeğimi attım ve bu 90 ilmeğimi arka yüzden ön yüzden haroşa örgülerle ördüm ve 4 diş sıramı tamamladım. 1, 2, 3, 4. Bu aşamada yakamızda form vermek için kesmeler yapacağız 4 noktada. Örgümüzün sağında ve solunda 5 ilmek haroşamız devam edecek. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüp devam edeceğim. 5 ilmek haroşamın öncesinde ve sonrasında kesmeler yapacağım. Yine şöyle ortaya doğru da kesmeler yapacağım. Bu ortaya doğru yaptığım kesmeleri 3 defa tekrar edeceğim. Şimdi hem örelim hem daha anlaşılır olsun. Bu 90 ilmeğimi 4 diş haroşa sırasını tamamladıktan sonra baştaki 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Ben haroşalarımı ters örgü tekniğiyle çalışıyorum biliyorsunuz. Sizler bildiğiniz yöntemle çalışabilirsiniz. Sonuç fark etmez. Şimdi bu 5 haroşamı ördükten sonra düz örgülere geçiyorum ve hemen burada ilk 2 ilmeğimi keseceğim. Daha düzgün bir kesme hattı oluşması için ilmeğimin yönünü çevirdim ben. Şöyle kesmemi yaptım. Bu baştaki düz ilmeğim sürekli ön tarafta kalsın istediğim için keserken bir iki sıra ördükten sonra bu hat daha da belli olacak. Sola doğru bir kesme yapmış oldum nihayetinde. Bu kestiğim ilmeği de sayıyorum ve 12 düz örüyorum. Bu birinci ilmeğim oldu. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Bakalım tekrar. Başta 5 haroşamı ördüm. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 düz ördüm. Yine burada da kesme yapıyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada da sağa doğru kesme yapmış olduk. Devam ediyorum ortadaki ilmeklerimi düz olarak örmeye. Yine yakamın diğer tarafında da burada olduğu gibi kesmeler yapacağım. İlerleyelim. Şişimde 20 tane ilmeğim kalması gerekiyor. Diğer taraftaki kesmelerimi yapmam için. Düz örgülerle ilerleyelim. İlerledim düz örgülerle. Şişimde 20 tane ilmeğim var. Burada ne yapıyorduk? Diğer tarafta çalıştığımız gibi simetrik olması açısından 2, 4, 5 ilmeğimiz haroşa olacak. Sonra yanına bir kesme yapacağız. Bu kesme yaptığım ilmeğimi 1 olarak sayacağım. Şu ikisini 1 olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 düz ördükten sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyorduk. Şimdi burada bu 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Tabi ilmeğimin burada keserken sola doğru bakmasını istediğim için yönünü çevirdim. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum ve 12 ilmek düz örüyorum. Tabii ki şu 5 haroşama kadar ondan önce bir kesme yapacağım. O kesme yaptığım ilmekle beraber 12 oluyor. İlerleyelim. Şişimde 7 ilmek kalana kadar düz örüyorum. 2, 4, 6, 7. Burada da 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şişimde kalan 5 ilmek haroşamı örüyorum. Diğer tarafta çalıştığım gibi 5 ilmek haroşam ve kestikten 5 ilmek haroşamdan sonra 2,
4, 6, 8, 10, 12 ilmeğimi örmüş oldum ve yanındaki ilmeğimi de kesme yapmış oldum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Artırma, eksiltme vesaire yapmıyorum. Baştaki ilmeğim, 5 ilmeğim haroşa, ortadaki ilmeklerimi ters örgüyle örüyorum. Örgümün arka yüzünden sıramı tamamladım. Sondaki 5 ilmeğimi de haroşa olarak çalıştım. Ön yüze geçiyorum. Yine burada da kesmeleri yapmaya devam edeceğiz. Baştaki 5 ilmek haroşamı ördüm. Yine buradaki ilk ilmeğimi düz örgüme geçerken yönünü çeviriyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Bu kestiğim ilmeği de sayıyorum. 10 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 düz ördüm. Bu iki ilmeği, yanındaki iki ilmeği bir alıp kesiyorum. Bunu da sağa doğru kesmiş oldum. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum yine. Kesme yapacağım noktaya kadar düz örgülerle devam ettim. Şişimde 18 tane ilmeğim var. Zaten kesme yaptım. Hattı gördüm. Burada ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Sola doğru bir kesme yapmak istediğim için ikisini bir alıp kesiyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ilmeğimde ikisini bir alıp kesiyorum. Şöyle sağa doğru bir kesim yapmış oldum. Kenarda kalan 5 ilmek haroşamı çalışıyorum. Ve örgümün arka yüzünden baştaki ve sondaki ilmeklerim haroşa, ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada başka bir detay yok. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şu kesmeleri, yönlerini görüyorsunuz. Ortaya doğru V bir görüntü oluyor. Bu görüntüyü yakalamak için yönlerini değiştirerek yaptık. Baştaki 5 ilmek haroşamı örüyorum. Yine buradaki ilk düz ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Ve ikisini bir alıp kesiyorum. Bu kestiğimi de sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 düz örüyorum ve yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Birinci kesmeyi yaparken bu kestiğim ilmekle beraber 12 düz ördüm. Sonraki kesmemde 10 düz ördüm. Bu sırada da 8 düz ördüm ve kesmemi yaptım. Bu ortadaki yapacağım kesmemi bu aşamada tamamlamış olduk. Üçüncü defa kesmiş olduk çünkü. Buradaki kesmemizi de üçüncü defayı tamamladığımızda artık sadece bu haroşanın kenarındaki kesmelere devam edeceğiz. Şimdi yine diğer tarafa doğru ilerliyorum. İlerledim. Şişimde 16 tane ilmeğim kalana kadar düz örgülerle ördüm. Burada ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Kesme yaptım. Hattayım çünkü. Ve 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeğimde örerken 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kenardaki 5 ilmek haroşamı örüyorum. Ve dediğim gibi örgümüzün yakasındaki şu orta noktadaki kesmelerimizi tamamlamış olduk. Şimdi örgümün arka yüzünden var olan ilmeklerimi, baştaki ve sondaki 5 ilmek haroşamı çalışıyorum. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve 4. sıra kesmemizi yapacağız. 5 ilmek haroşamı ördüm. İlmeğimin yönünü çevirdim. 2 ilmeği bir alıp kestim. Düz örgülere devam ediyorum. Artık sadece 5 ilmeğimizin sonrasında ve öncesinde kesmelere devam edeceğiz. Bunu birkaç defa tekrar edelim. Kaç sıra yaptığımızı söyleyeceğim. O aşamaya kadar şurada kesmeler yaparak örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Tabi biliyorsunuz. Örmeye devam edelim. Devam ediyorum. Bu noktada dediğim gibi artık kesme yapmıyoruz. İki düz ilmeğim kaldı haroşamdan önce. Bu ikisini bir alıp kesiyorum.
Ve 5 ilmek haroşamı örüyorum. Örgümün arka yüzünde kesme, artırma vesaire yapmıyorum. Başındaki ve sonundaki 5 ilmeğim haroşa. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüze geçince yine kesmeler yapmaya devam edelim. Tabii ki şu 5 ilmek haroşamın öncesinde ve sonrasında kaç sıra yaptığımızı söyleyeceğim. Çalışmasını haroşaların dibinde kesmeler yapmaya devam ederek tamamladım ve şişimde tam 66 tane ilmeğim kaldı kesmeleri yaptıktan sonra. Örgümün her ön yüzünde kesmeye devam ettim dediğim gibi. Şu an şişimde 66 tane ilmeğim kaldı. Bu aşamada yaka çalışmamızı tamamladık. Roba ayrımını yapacağız ama ondan önce örgümüzün sağında ve solunda 7'şer ilmek şişimize atarak artırma yapacağız ve robamız için 80 ilmeğe ulaşacağız. Hemen bu aşamada şişime ben 7 ilmek atacağım. Bildiğiniz gibi de artırma yapabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Örgümün kenarında ben yine biliyorsunuz düz kenar çalışması yapıyorum çoğunlukla. Sizler istemiyorsanız normal ilmeklerinizi alarak da örebilirsiniz. Düz kenar çalışması yapmak istediğim için ilk 2 ilmeği düz olarak öreceğim. 1, 2. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüp ilerleyeceğim. Sizler yine bildiğiniz gibi haroşa tekniğinizi çalışabilirsiniz. Ben ters örgü tekniğiyle yapıyorum biliyorsunuz. Örgümün diğer ucuna doğru ilerliyorum. Orada da 7 ilmek artıracağım ve bu 66 ilmeğimi 80 ilmeğe ulaştırmış olacağım. İlerledim. Şöyle bakalım. Burada artırdım 7 ilmeğim. Şimdi yine burada da 7 ilmek artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine örgüme başlarken ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Haroşa örgülerle devam ediyorum ilk 2 ilmeğimden sonra. Tabii bu baştaki ilmekler biraz zor oluyor ilk sıra olduğu için. Bu yüzden haroşa örgülerle devam edelim. Artırmamızı yine yapmış olduk. İlerliyorum örgümün sonuna doğru. Burada örgümün sonunda son kalan 2 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum biliyorsunuz. Haroşaların düz örgü tekniğiyle çalışan arkadaşlar ipini ön tarafa alacaklar. Ve zaten benim ipim şu an önde. Düz örgü tekniğiyle çalışan arkadaşlarım için söylüyorum. İpimliği öne alacaklar. Sonra bu 2 ilmeği boş olarak şişine geçirecekler. Ve örgümüzü çevirip arkada duran ipimizle ilk 2 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Düz kenar çalışmasını yapması bu kadar basit. İlk 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine burada da haroşa örgülerle devam edelim. Çünkü yakamızın düz yüzünde değil, ters yüzünde hırkamızın roba ayrımını sırayla haroşa örgülerle devam edelim. İlerledim. Son 2 ilmeğimi yine örmeden şişime geçiriyorum. Örgümden çıkarken her daim böyle yapacağım. Son 2 ilmeği örmeden şişime geçireceğim. Örgüme başlarken de ilk 2 ilmeği düz olarak öreceğim. Şimdi bu aşamada artık roba ayrımlarını yapmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi yakamın ters yüzünde, hırkamın ön yüzü olarak kabul edeceğim ve o şekilde kurmayı yapacağım. Şöyle geri doğru yatıracağımız için bu taraf bizim hırkamızın ön yüzü olması gerekiyor. Roba ayrımını nasıl yapacağız? Şu an şişimizde 80 tane ilmeğimiz var. Ayrımlar için 16 ilmek öne vereceğiz. 8 ilmek kol, 24 ilmek arka, 8 kol, 16 ilmek önlere vermek üzere ayıracağız. Bu daire içindeki 2 ilmeklerde arada yürüteceğimiz robamız için sabit 2 ilmeğimiz. Bu 2 ilmeğin sağında ve solunda gizli artırmalar yapacağız. Şimdi önüm için 16 ilmeğimi örmem gerekiyor. 3 ilmek ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. 16 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Örgülerin hepsi haroşa olduğu için şaşırmamak için ayraç takacağım bir süre. Hem de sizin daha iyi anlamanız için. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Haroşa olarak yine ayraçımı takıyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Kolum için olan 8 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolum için ayırdım. 8 ilmeğimi ördüm. Tabii bir gizli artırma. İşaretimi taktım. Aradaki 2 ilmeğimi ayırdım. 2 haroşamı ördüm. Ayrıçımı takıyorum. Bir gizli artırma ve arka ilmeklerime geçtim. Arkam için de 24 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 24 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. İşaretimi taktım. Aradaki yürüteceğim 2 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, işaretimi takıyorum. Bir gizli artırma ve kol ilmeklerim için 8 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, işaretimi takıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar işaretimi takıyorum ve bir gizli artırma. Önüm için 16 ilmeğim olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Haroşa örgülerle devam ediyorum. Son 2 ilmeği örmeden şişime geçireceğim. Robamızı kurmuş olduk. Örgümüzün her ön yüzünde gizli artırmalar yapacağız. Arka yüzünde hiçbir detay yok. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Tabii bu baştaki düz kenar çalışmamızı yapmaya devam ediyoruz. İlk 2 ilmeğim düz ve diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Gizli artırmalarımı da aynı şekilde. Elinizde bu tarz işaretleyici aparatlarınız yoksa herhangi bir renkli iplikle de işaret koyabilirsiniz. Sayarak da ilerleyebilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz. İlerledim. Son 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada yine gizli artırmalar yapmaya devam edeceğiz. İlk 2 ilmeğim düz. Artırmayla beraber 16 tane ilmeğim 17 ilmek oldu. 17 ilmek öreceğiz. Gizli artırma yapacağımız noktaya kadar 2, 3, 4, 15, 16, 17 ilmeğimi ördüm. İşaretimi gördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Kolum için az önce 8 ilmek örmüştük. Artırmalarla beraber 10 ilmek oldu. Gizli artırmadan sonra 10 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İşaretimi de gördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma ve arkam için olan ilmeklerimi örüyorum. 24 ilmekti. Az önceki yaptığım artırmayla beraber 26 ilmeğim oldu. Gizli artırmadan sonra 26 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4,
24, 25, 26 işaretimi de gördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerim için 10 ilmek örüyorum. 1, 2, 8, 9, 10. Bir gizli artırma. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. İşaretimi geçirdim. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerim için 17 ilmeğim oldu. Gizli artırmadan sonra 17 ilmeğimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi örmeden şişime geçireceğim. Örgümün arka yüzündeyim. İlk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Düz kenar çalışmamız da ortaya çıkmaya başladı. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz biliyorsunuz. Başka bir detay yok. Bu sırayı haroşa örgülerle tamamlayalım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Yakamın ters tarafı hırkamın ön yüzü olarak kabul ettiğimi söylemiştim. Baştaki 2 ilmek düzümü örüyorum. Bu aşamada artırmalarla beraber ön kısımda 18 ilmeğim oldu. 18 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 18 ilmeğimi ördüm. Burada bir gizli artırma yapıyorum. İşaretimi geçiriyorum. Aradaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İşaretimi geçiriyorum. Bir gizli artırma daha yapıyorum. Buradaki mantık, örgümüzün her ön yüzünde bu 2 ilmeğimin sağında ve solunda gizli artırmalar yaparak rob artışını yapmış oluyorum. Kol ilmeklerimi örüyorum. Bu aşamada gizli artırmadan sonra 12 ilmek örmem gerekiyor. 12 ilmeğim oldu çünkü. 1, 2, 11, 12. Bir gizli artırma. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar bir gizli artırma. Ve arka ilmeklerimde 28 oldu. Gizli artırmadan sonra 28 ilmek öreceğiz. Bütün ilmekler haroşa olduğu için şaşırırsınız diye sayı veriyorum arkadaşlar. Aslında işaretimiz de var ama bu birkaç sırayı sayı vererek söylemek istiyorum. ...27, 28. Bir gizli artırma, arka ilmeklerimi tamamladım. İşaretimi geçirdim. Aradaki 2 ilmek haroşamı örüyorum. Bir gizli artırma. Kolum için olan 12 ilmeğimi örüyorum. İşaretimi gördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. İşaretimi geçirdim. Bir gizli artırma ve ön ilmeklerim için 18 ilmek örüyorum. Tekrar örgümüzün arka yüzünden bütün ilmeklerimiz olduğu gibi örgümün arka yüzünden örüp ilerledim. Bakalım 3-4 diş sırası sonrası iliğimizi çalışalım diye düşündüm. 1, 2, 3, 4 diş sırası oldu. Burada ilk iliğimizi yapalım isterseniz. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 haroşa ördüm. Şişime bir doladım. Sonra 2 ilmeği bir alıp kestim. Ve ilk iliğimizi çalışmış olduk şu şekilde. İlik aralarımız 12 diş haroşa sırası ya da 13 diş haroşa sırası oldukça çalışalım. Örgümün ön yüzündeyim tabi ve 19 ilmek ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Kolum için 14 ilmeğim oldu. 14 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmadan sonra sayıyorum. 1, 2, 13, 14. Bir gizli artırma, işaretimi geçirdim. Aradaki 2 ilmeğimi örüyorum yine.
Bir gizli artırma. Arka ilmeklerimdeyim. Arkam içinde şu anda 30 tane ilmeğim oldu. 1, 2, 29, 30. Arka ilmeklerimi ördüm. Bir gizli artırma. 2 ilmeğimi örüyorum. Aradaki işaretimi geçirdim. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerindeyim. Kol ilmeğim de 14'tü. 14 ilmek örüyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Haroşa örgülerle devam ediyoruz. Sadece örgümüzün ön yüzünde şu 2 ilmeğimizin sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu şekilde roba artırmanı 20 defa 21 defa çalışacağız. Tabi ilk aralarında unutmadan açalım. 12 diş veya 13 sıra olduktan sonra onun dışında başka bir detay yok. Düz kenar çalışmasını yapmayı da unutmayalım tabi. Arka sıradan da ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Arka sırada bir detay yok. Haroşa olarak çalışıyoruz. Ön yüzde gizli artırmalar yapmaya devam ediyoruz. Örgümün arka yüzünden de ördüm, ilerledim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu yüzde gizli artırmalar yapacağız. Bu sefer önde 20 ilmek öreceğiz. Gizli artırmalar yapacağız. Aradaki 2 ilmeğimizi öreceğiz. Kol için 16 ilmeğimiz oluyor. Arkada 32 ilmeğimiz. Bu şekilde artarak devam edecek. Tabi şöyle yatıracağız. Şurası bizim hırkamızın ön yüzü. Başka bir detay olmadığı için videoda uzamasın, sizi de sıkmak istemiyorum. Örgümüzün her ön yüzünde bu 2 ilmeğimizin sağında solunda gizli artırmalar yapmaya devam ederek örelim. İliğimizi de açmayı unutmayalım sırası geldiğinde. 12 veya 13 diş sırası sonrası dedim. Ben kaç sıra sonra yaptığımı söylerim. Düz kenar çalışmamızı da unutmayalım. Bir miktar örgümüzü örelim. Roba artışlarını örgümün her ön yüzünde gizli artırmalar yaparak devam ettim ve bu artırmaları 20 defa tekrar ettim. 20 defa tekrar ettikten sonra roba çalışmamızı tamamlamış olduk. İkinci iliğimizi de 12 sıra sonrasında çalıştım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra. Bu aralıklarla da iliklerimizi koymayı unutmayalım. Düz kenar çalışmamız daha da ortaya çıktı, belli oldu. Gizli artırmalardan dolayı kaç defa yaptığımızı, artırmaları belki sayamayabiliriz. Ama bunu nasıl anlarız? Şu aradaki 2 ilmeğime kadar, biliyorsunuz ilk robayı kurarken önüm için 16 tane ilmeğim vardı. 20 tane de gizli artırma yapınca şu aradaki 2 ilmeğime kadar 36 tane ilmeğim olmuş oldu. Artık bu aşamadan sonra sadece kolları öreceğiz. Sağ ve sol kolunu öreceğiz. Sonra beden örgümüze devam edeceğiz. Şimdi koluma doğru ilerleyeceğim. Sizler hırkanızın biraz daha büyük olmasını istiyorsanız bu roba artışlarını 20 değil de 22, 23 sıra yapabilirsiniz. Daha küçük olmasını istiyorsanız da 18, 19 sıra tamamlayabilirsiniz. Ona göre hırkanızın ebatları da bir beden 2 beden büyümüş olacak. Şimdi koltuk altına doğru ilerliyorum. Haroşa örgülerle. Önüm için şu anda 36 tane ilmeğim oldu. Aradaki bu yürüttüğümüz sabit 2 ilmeğimizin bir tanesinin bedeni, bir tanesini de kola dahil edeceğim. Böylelikle ön için 37 ilmeğim olmuş olacak. İlerleyelim. Ön ilmeklerimi ördüm. Yani 36 tane ilmeğimi gördüm. Şurası benim aradaki 2 ilmeğim. Ayraçları da çıkardım ben, artık belli olmaya başladı ve bu aşamadan sonra gerek yok. Buradaki aradaki 2 ilmeğimden bir tanesini de ön bedene dahil ediyorum. Diğer bir tanesini kola dahil edeceğim. Bu arada şu roba uzunluğunu da ölçü olarak vermek istiyorum. Bazen soran arkadaşlar oluyor. Onlara yardımcı olması adına yakadan itibaren şu an ölçtüğümde 12-12,5 santim civarı olmuş oldu. Yine yakadan itibaren haroşalarımda saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. sırayı geçerken kolumuzu ayırıyoruz. Şimdi yardımcı şişe geçiriyorum. Bu aradaki bir ilmeğimi zaten ön tarafa dahil ettim. Yardımcı şişimi aldım. Haroşa örgülerle devam ediyorum.
İlerledim diğer koltuk altına doğru. Buradaki aradaki 2 ilmek haroşama geldim. Bunlardan bir tanesinde, bu 2 ilmeğimden bir tanesinde kola dahil ettim. Ve diğer birini de arka bedene dahil edeceğim. Şimdi sadece kolu öreceğim için misinamda hırkamın bedeni bekleyecek. Şimdi sadece kol öreceğim. Kolum için şu anda şişimde 50 tane ilmeğim var. 48 ilmeğimiz vardı. Aradaki birer ilmekleri dahil edince 50 ilmeğimiz oldu. Bu 50 ilmeği gerekli uzunluğa gelene kadar haroşa örgülerle örüp devam edeceğiz. ...49, 50. Kolumdaki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Bu aşamadan sonra göstermeme gerek yok. Bu elimiz 50 ilmeği, şişimizdeki 50 ilmeğimizi gerekli uzunluğa gelene kadar örelim haroşa örgülerle. Kaç sıra ve kaç santim ördüğümüzü söyleyeceğim. Hırkamda kol ilmeklerimi örerek devam ettim. Yeterli uzunluğa geldi. Tam 29 sıra çalışmış oldum. Ve santim olarak da ölçüsünü vereyim. Koltuk altından itibaren baktığımda 14 santim örmüş olduk. 14-14,5 santim. 29 sıra ördüm dediğim gibi 30. sıraya geçerken ara ara eksiltmeler yapalım. Şişimizde 50 tane ilmeğimiz vardı. 8 tane ilmek eksiltelim. Kol lastiğine başlamadan önce 42 ilmeğe düşürelim ki kol lastiğimiz biraz daha derli toplu olsun. Hem bu sırada haroşamızı örelim. Hem de ara ara 8 ilmek keselim. Baştan 4 ilmeğimi ördüm haroşa olarak. 2 ilmeği bir alıp kestim. Birinci kesmemi yapmış oldum. Arada birkaç tane örelim. Tekrar ikinci kesmemi yapmış oldum. 3 tane ördüm. Üçüncü kesmemi yapmış oldum. 4 tane ördüm. Dördüncü kesmemi yapmış oldum. Bu aradaki ördüklerimin bir sayısı, belli bir sayısı yok. Tamamen göz kararı ara ara 8 ilmek eksiltelim. 30. diş haroşa sıramı geçerken ara araki eksiltmelerimi yaptım ve şişimde 42 tane ilmeğim kaldı. Şimdi arka yüzden de öreceğim haroşa örgülerle. Ön yüzde bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayacağım. Sıramızı tamamlayalım. Örgümün arka yüzünden de sıramı tamamladım. Ön yüzüne geçerken bir ters, bir düz, bir ters, bir düz lastik çalışmamıza başlamış olduk. Bir ters, bir düz olarak sıramızı tamamlayalım. Ters ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünde de düzlerin üzerine düz, terslerin üzerine ters olarak çalışacağız. Lastik çalışmamızı bu şekilde öreceğiz. Şu anda ters örmem gerekiyor. Ters, düzümün üzerine düz. Ters ilmeğimin üzerine ters. Lastik çalışmasını biliyoruz zaten örmesini. Lastik çalışmamızı bu şekilde örerek devam edelim. Geriye doğru katlamalı bir model olacağı için uzun bir lastik çalışması yapacağız. Kaç sıra, kaç santim ördüğümüzü söyleyeceğim. Bir ters bir düz örgüyle devam edelim. İlmekleri eksilterek 42 ilmeğe düşürdüğümüz lastik çalışmamızı da tamamlamış olduk. Şöyle düz sıralarımızı saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 sıra örmüş oldum. Bu kadar uzunluk yeterli. Kesmeden önce hemen santim olarak da ölçüsünü vereyim. Ondan sonra bütün ilmeklerimizi kesip kapatacağız. 6 santim, 6,5 santim civarı örmüş olduk. Burada bütün ilmeklerimizi kesip kapatıyoruz. Bildiğiniz kesme tekniğiyle ilmeklerinizi kapatabilirsiniz. Bütün ilmeklerimizi kestim, kapattım. İpimi de biraz uzunca bırakıp keseceğim ki dikişte kullanmak için. Bu arada kesme yaparken de çok sıkmadan keselim ki şöyle geriye doğru kırıp katladığımızda kasma yapmasın. Birinci kolumuzu çalışmış olduk. Şimdi diğer kolumuza doğru ilerleyip kolumuzu çalış. Şimdi ipimizi bağlayacağız. Ne yaptık? Ön taraftan ördük.
Kolumuzu tamamladık. İpimizi arka taraftan bağlayacağım. Koltuk altına doğru ilerliyorum. Buradaki 2 ilmeğimden bir tanesini de, aradaki yürüttüğüm 2 ilmeğin bir tanesini de arka bedene dahil edeceğim ve arkam için şişimde 66 tane ilmeğim olmuş oldu. Burada da sadece kol ilmeklerimi örerek ilerleyeceğim. Yardımcı şişimi alıyorum. 2 ilmeğimden bir tanesini de kola dahil etmiş oldum, biliyorsunuz. İlerledim. Buradaki 2 ilmeğimden bir tanesini de kola dahil ettim ve geri dönüyorum. Ve şişimdeki var olan 50 ilmeğimi örüyorum. Diğer kolda nasıl çalıştıysak 29 sıra örmüştük. 30. sırayı örerken ara ara kesmeler yapıp ilmeğimizi 42 ilmeğe düşürmüştük. Ve sonrasında lastik çalışmamızı da 20 sıra örüp bütün ilmeklerimizi kesip kapatmıştık. Diğer kolu nasıl çalıştıysak aynı sayılarda, aynı uzunlukta bu kolumuzu da çalışıp örelim. Sonra hırkamızın bedenini beraber çalışalım. Sadece şu detayı öreceğiz. Bu 50 ilmeğimizi örüp tamamlayalım. Hırkada diğer kolumuzu da tamamladık. Artık beden örgülerimize geçebiliriz. Ne yapmıştık en son? Arkadan örüp geldim. Diğer kolumu tamamladım. Şimdi buradan ön taraftan ipimi bağlayacağım. Devam ediyorum örerek. Sıramı tamamladım. Hırkamın arka yüzündeyim. İlk 2 ilmeğim düz. Yine haroşa örgülerle devam ediyorum. Koltuk altına doğru ilerledim. Burada da artık koltuk altından birleştirmiş olacağız hırkamızın bedenini. Şu ipimi de bağlayıp sabitleyeyim. Şişimizdeki var olan ilmekleri hiçbir eksiltme, artırma yapmadan haroşa örgülerle örüyoruz. Bu haroşa çalışmamızı 5 sıra çalışacağız. Sonrasında düz örgülere geçeceğiz. O aşamaya kadar hırkamızın bedenini 5 diş haroşa sırası öreceğiz. Yine burada koltuk altına doğru ilerleyeceğim. Şurayı da birleştirelim örerek. Son 2 ilmeği de örmeden şişime geçiriyorum. Şöyle hırkamı koltuk altında birleştirmesini de yapmış oldum. Anlattığım gibi bu aşamada bütün ilmeklerimizi, şişimizdeki var olan ilmeklerimizi koltuk altından itibaren 5 diş haroşa sırası olacak şekilde öreceğiz. Sonrasında düz örgülere geçeceğiz. Tabi kenarda 7'şer ilmeğimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Pat çalışması olan detayımızı, 7 ilmeğimizi haroşa çalışacağız. Diğer örgümüzün ortasındaki yerleri düz örgülü örüp ilerleyeceğiz. Öncelikle 5 diş haroşa sırası tamam. Koltuk altından itibaren 5 sıra haroşamı çalıştım. Örgümün ön yüzündeyim. Bu aşamadan sonra kenarda örgümün sağında ve solunda 7 ilmek haroşama devam edeceğim. Pat çalışması adına ortadaki ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Şimdi örgümün ön yüzündeyim.
Bu sırada düz örgülerimizi öreceğiz. Hırkamızın düz yüzünü şöyle yakamıza baktığımızda ters duran tarafta kurduğumuzu daha önce söylemiştim. Şöyle geriye doğru katladığımızda burası bizim hırkamızın ön yüzü oluyor. Bunu tekrar edeyim. Başta ilk 2 ilmeğimi tabi düz olarak örüyorum yine. 2 ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamı çalıştım ve diğer tarafta 7 ilmeğime kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu aşamadan sonra yine hiçbir detay yok. Sadece örgümün başında ve sonunda 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ortadaki ilmeklerim düz. Arkadan da geçerken yine baştaki ve sondaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Ortadaki ilmeklerimi de arka yüzde ters olarak öreceğim. Bu kadar basit. Tabii ki düz kenar çalışmamızı yapıyoruz ve sırası geldiğinde de iliğimizi çalışıyoruz. 12 diş haroşa sırası sonrası. Ben düz örgülerime başladım. İlerliyorum. Şişimde 7 ilmeğim kalana kadar. Düz örgülerle ilerledim. Şişimde 7 ilmeğim kaldı. Bu kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Tabii son 2 ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Örgümün arka yüzünde baştaki 7 ilmeğimi haroşa olarak çalışıyorum. İlk 2 ilmeğim düz. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşamızı çalışıyoruz. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka sıradan tamamladım ben örgümü. Tekrar hırkamın ön yüzündeyim. Baştaki 7 ilmek haroşamı çalıştım. Düz örgülerime geçtim. Ortadaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Hırkamızı tamamen bu şekilde örüp ilerleyeceğiz. Yeterli uzunluğa gelene kadar. Bu aşamadan sonra göstermeme gerek yok bence. Ortadaki ilmekleri dediğim gibi düz örgülerle örüyoruz. Arka yüzden ters haroşalarımızı çalışıyoruz. İliklerimizi açalım. Düz kenar çalışmamıza devam edelim. Düz örgülerle devam ettim. Koltuk altından itibaren 5 diş haroşa sırası çalıştık. Sonra düz örgülere geçmiştik. Kenardaki 7 ilmek haroşamı ördüm. Aynı zamanda ortadaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bu aşamaya kadar şuradaki pat çalışmasındaki haroşaları saymak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Şu haroşa sıramdan sonraki haroşalara baktığımda 25 adet çalışmış olduk. Santim olarak da ölçüsünü vereyim. Şöyle bakayım daha sağlıklı olsun. Haroşa çalışmamdan sonra sadece düz kısma bakıyorum. 17 santim ördüm. Koltuk altından itibaren baktığımda da 20 santim çalışmış olduk. Bu aşamadan sonra artık bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Birkaç sıra haroşa örüp etek ucundaki lastik çalışmamızı yapmış olacağız haroşa sıralarıyla. Sonra hırkamızı tamamlamış olacağız. Şimdi şişimizde var olan bütün ilmekleri ön yüzden arka yüzden haroşa olarak örelim. Tabi düz kenar çalışması yapmaya devam ediyoruz. Hırkamızı sonuna kadar. Haroşa örgülerime başladım. Birkaç sıra örelim. Sonra bütün ilmeklerimizi kesip kapatalım. Hırkamın etek ucundaki haroşa örgülerimi tamamladım. 2, 4, 6 sıra çalıştım. Düğmelerimi de diktim, tamamladım ben. Sizler hırkanızın uzunluğuna, büyüklüğüne göre 4 sıra, 5 sıra haroşanızı isteğinize göre sıralarını ayarlayıp tamamlayabilirsiniz. Benim gibi 6 sırada çalışabilirsiniz. Hırkamdaki koltuk altı dikişimi burada yaptım. Bunu da beraber dikeceğiz. Ayrıca hırkamızı süslemek amacıyla bu ayıcık figür çalışmasını yapacağız. Ben bu çalışmayı daha önce ayrı bir videoda çalışıp ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Oradan bakıp inceledikten sonra çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi bu videoda tekrar anlatmayacağım onu. Bu figürün yapımını ben açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Yine yorumlar kısmına da linkini sabitleyip bırakacağım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Bu çalışmayı yapıp şu şekilde ortalayıp dikeceğiz. Şimdi 2 adet de şöyle minik halkalar çalıştım. Bunları da yine göstermeme gerek yok. Sihirli halkanın ortasını veya 4-5 zincir çekip onun ortasını 12 adet ikili trabzanla dolduracağız. Sonra birleştirip ipimizi sabitleyip keseceğiz sonrasında. Şu biraz da uzun bıraktım ki dikişte kullanmak için. Bunu da hırkamızı biraz sonra kendi ipinden uzun bırakarak diktiğim yerle dikişini yapalım, tamamlayalım.
Burada koltuk altı dikişini yapalım. Tersini çeviriyorum. Benim örgümün kenarları diş diş oldu. Oradan dikiş yaparak tamamlayacağım. Sıfır dikiş yapacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi koltuk altına doğru dikişimi tamamlayacağım. Hırkamda koltuk altı dikişimi de tamamladım. Ayıcık figür çalışmamı da diktim. Şöyle gördüğünüz gibi uygun bir şekilde göz kararı diktim. Son haliyle ölçüsünü vermek istiyorum. Omzundan etek ucuna kadar baktığımda 32 santim. Genişliğine baktığımda 29 santim. Koltuk altından itibaren etek ucuna baktığımda 22 santim. Kol uzunluğu şöyle katlanmış haliyle 18,5 santim. Şu lastik çalışmasını açtığımda da 20-21 santim civarı örmüş oldum. Yine robamın uzunluğuna şöyle yakadan itibaren bakmıştım zannediyorum ama tekrar vereyim. 12 santim, 12,5 santimde robamızın uzunluğu olmuş oldu. 5 tane de düğmemizi diktik. Bu haliyle hırkamızı çalışmış olduk. Hırkamızın büyüklüğü rahat 1 yaş uyumlu oldu. 1-1,5 yaş. Bebeğin kalıbına göre 2 yaşta giyer. Hırkamla kombinlemek, takım olması niyetiyle yaptığım tulum çalışmamı da size göstermek istiyorum. Şöyle ayıcık figür çalışması renginde çalıştığım tulumun da videolarımın arasında yapılışı var. Oradan bakıp sizler de çalışabilirsiniz. Bu haliyle hırkamızı tamamladık. Umarım sizler de yapıp denersiniz. Örmesi kolay, keyifli bir çalışmaydı. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.